Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Vice dinleyeceğiz. Low Vice'ın biliyorsunuz yeni çıkarmış olduğu albüme başlamıştık. Normalde 4 şarkısını dinledik. Fakat hani 1, 2, 9, 10 olarak dinledik. Onları önce dinlemiştik. Şimdi sıraya koyduk. 1, 2'yi de dinledik ve bu üçüncü şarkıları olacak. Bundan sonra da sırayla gideceğiz artık. Ee, Forbidden Thirst dediğim gibi şarkısını dinleyeceğiz. Bu şarkının müziğini Haruna yapmış ve sözler Asami'ye ait. Genelde biliyorsunuz Miyako ve Mao ağırlıklı bestelerini dinliyoruz. Bu kez Haruna'nın o şarkıyı yöneten kişi olması çok hoş bir sürpriz oldu bizim için. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım bu şarkıda neler hissedeceğiz. Çok özür dilerim başlamadan biliyorsunuz durdurmuyordum uzun süredir. Giriş bana Karayip Korsanları'nın müziğini bir an böyle anımsattığı gemiyi de görünce belki bağdaştırdım kafamda. Öyle bir anımsadım ama tabii ki farklı bir müzik. Baştan başlıyoruz kusura bakmayın bunun için. Wow. Bataryayı dinler misiniz? Wow. Çok özür dilerim. Davula Haruna yazdığı için büyük ihtimalle çok net geliyor bir şey. Siz de duyun tekrar bu kısma başlayalım. Davula dikkat edin lütfen. Wow. Wow. Mükemmel yapmışlar. Bu kısım özellikle. Evet. Alışverişimiz başladı. Wow. Çok özür dilerim. 15 saniye geri, hatta 20 saniye geri aldım. Davulu dinlemenizi istiyorum tekrar. Kusura bakmayın geri aldığım için. Wow.
Kahve vardı konuşamadım ağzımda. Çok özür diliyorum. Bah. Rifflere bak. Aa. Vokal değişimini gördünüz mü? Aa. Wow. Wow. Wow 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 diye gittik ama hak ediyorlar. Low Wise hak ediyor kızlar. Şimdi ne desek e, boş. Her yaptıkları işten sonra mutlaka bir alkışı hak ediyorlar. Olur da konserlerine giderseniz e, her şarkılarından sonra alkışlamaya bence özen gösterin. Gerçekten hak ediyorlar. Bir davulcunun perspektifinden gerçekten yani bir davulcunun yaptığı şarkıyı onun perspektifi olduğu hissediliyor şarkıda. Çok durmak istedim ama çok da fazla araya girip sizi de bekletmek istemedim açıkçası. Ritmik katmanlar inanılmaz sağlam inşa edilmiş. Bu tamamen dediğim gibi bir davulcunun yapmasını yani bu albümü dinletirin söylemeyin mesela bir X bir kişiye. Kesinlikle burada bir ritim sağlamlığı olduğunu çok net bir şekilde bu şarkıda olduğunu söyler size dinlettiğiniz kişi. Oldukça yüksek bir temposu vardı. 180 BPM civarında olduğunu düşünüyorum. Belki 190. Hatta belki daha hızlı emin değilim. Agresif, enerjik ve sürekli ileri iten bir dinamizmi vardı şarkının fark ettiyseniz. Haruna'nın çift cross kullanımı ve parçanın ana omurgasını oluşturuyordu. Dikkat ettiyseniz. Ataklardaki o senkoplu kalıplar ise şarkıya ciddi bir teknik derinlik katıyordu. Gitar işçilik harikaydı yine. Miyoka ve Midori tam anlamıyla döktürdüler yine. Harika bir iş ortaya çıkardılar. O ikili armonik lead yapılarını çok temiz bir şekilde kurmuş durumda. Bu şarkı üzerinde de genelde de öyleler zaten. Yani e, onlar için artık şey değil. Hani ben çalayım sen çal böyle bir şey artık onlar için bu normal hayat devam ediyor. Biz bunu yapıyoruz gibi. Her şey normal onlar için bence. Artık o kadar alışmışlar yani. Solo kısımlarında shred teknikleri, melodik pasajlar o kadar dengeli bir biçimde yine harmanlamışlardı ki tam anlamıyla böyle Low Bites'ın klasik imzası diyebiliriz. Ritim gitar, power chord tabanında ilerlerken lead melodileri parçanın duygusal yoğunluğunu yukarıya taşıyordu. Hızlı arpejler, bendingler ve iki gitarın birbirine cevap verdiği o bölümler gerçekten çok etkileyiciydi.
Burada sadece bir parantez açmak istiyorum. Normalde ben biliyorsunuz Fami'yi çok baskın bir şekilde duyuyordum. İlk defa bilmiyorum çok aslında dikkat ettim birkaç sefer ama bu şarkıda kaçırdım. Yani Fami'yi çok fazla duyamadığımı hissettim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü yani albüm özelinde söylemiyorum. Çünkü bu albümdeki diğer dinlediğimiz 4 şarkıda çok net bir şekilde duyuyordum. Burada bu şarkıda biraz daha az geldiğini düşünüyorum Fami'nin. Pardon. Ve dikkat ettiyseniz yine vokal tarafında müthiş bir performans vardı. Asami bizi yine şaşırttı. Alt perdelerden başlayıp o yüksek notalara çok doğru yükselen geniş bir ses aralığı kullandı yine. O şarkıdaki susuzluk, thirst temasındaki tutku aslında vokal tonuna net bir şekilde yansımıştı. Clean vokal tarzı her zamanki gibi Asami'nin. Sözleri çok net duyuyorsun. Öyle rastgele bağırma değil. Ve yer yer kullandığı o hafif vibrato çok dramatik, şarkının dramatik etkisini de arttırıyordu açıkçası. Ee, Melodik metal, heavy metal çizgisinde çift gitarların armonileri, güçlü nakarat yapısı ve yüksek oktavlı vokal melodileri açıkçası bu türün karakteristik özelliklerini taşıyor. Ee, Power metal sularında bile yüzüyor şarkı öyle söyleyebiliriz. Sürekli çalışan çift cross davullar, yüksek hızlı gitar arpejleri, pasajları ve e, parça yer yer speed metal sınırlarına da gidiyordu diyebiliriz. Tematik olarak o sözlerdeki karanlık, yasak arzular, gecenin fısıltıları gibi imgeler minör gamlarla ve hüzünlü ama güçlü melodilerle birleşerek çok bütünlü bir atmosfer kurmuştu açıkçası. Öne çıkan detaylar arasında da dediğim gibi en çok dikkatimi çeken şey Haruna'nın ritmiksel yaklaşımı oldu bu şarkıda. Davullar sadece dediğim gibi eşlik etmiyor. Aynı zamanda bazı kısımlarda gitarları yönlendiren hatta o melodik akışı domine eden bir yapısı vardı. Dediğim gibi bir bateristin bu şarkıya dokunuşu olduğunu herkes çok net bir şekilde anlayabilir. Uzun süredir müzik dinlediyseniz. Ve dediğim gibi köprü bölümlerinde tansiyonu yükseltip düşürme şekli harikaydı. Solo öncesi ve sonrası geçişler harikaydı. Miyako ve Midori'nin o call response konusu ikiz gitar soloları ve parçada teknik olarak zirve yapan noktaydı diyebilirim. Giriş kısmındaki daha gizemli, hafif fısıltı hissi veren o atmosferde şarkının hızlı patlamasından önce güzel bir böyle kontrast yaratmıştı açıkçası. Ve şarkı boyunca da dikkat ettiyseniz Haruna'nın temposu neredeyse hiç düşmedi. Çift crosslarından tutun aksak vuruşlara kadar sürekli bir koşturma hissi vardı şarkıda. Mükemmel bir şarkıydı. Dediğim gibi kızlara diyecek bir şeyimiz yok artık. Hepsinin bir imzası var. Ve bu yani beşinin ayrı imzası var. Hatta şöyle baştan söyleyeyim. Grubun bir imzası var. Miyako Midori'nin imzası var. Haruna'nın imzası var. Haruna Fami'nin imzası var. Asami hepsine dahil olabilir. Onun da bir imzası var. Yani grubun aslında bireysel 2 kişilik ya da 3 kişilik neyse ve tek kişilik olarak imzaları var ve onları birçok şarkılarında çok net bir şekilde hissettiğimizi düşünüyorum. Bu şarkı da yine harika bir şarkıydı dediğim gibi. Çok keyif aldım dinlerken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki şarkıda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.